Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun aleyküm erenler ve Ermenin anların hakkını verdikçe ele geçeceğini bilenler. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Ne demek anların hakkını vermek? Diyor ki tek bir nefes dahi ondan gafil olma. Aldığın nefesi onunla al, verdiğin nefesi onunla ver. Yerken, içerken, uyurken, işini yaparken, kalbin bir saatin senden bağımsız tik tak tik tak devam etmesi gibi Allah'la meşgul olsun ve desin ki Allah, Allah, Allah. Nihayetinde Allah bes, baki, heves. Boşa dememiş diyenler, gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur, ne gam baki, ne dem baki. O kadar güzel ki. Bazen mahzun olursun diyor. Canın sıkılır. Bir derde düşersin. Bir kederin olur. Mahzun olma. Çünkü geçecek. Bazen de öyle bir an gelir ki bir nimete gark olursun. Bir huzura, bir sürura kavuşursun. Hamd et ama zannetme ki kalacak. O da geçecek. İşte anların hakkını verip ermek derken kastettiğimiz zannediyorum ki biraz da budur. Pek çok şeyde olduğu gibi burada da aynısı var. Bilmek başka, yapabilmek daha başka. Şimdi Allah bes, baki heves. Bildik mi? Bildik. Hüdaheye, gamtinneye. Bildik mi? Bildik. Neden baki, ne gam baki. Bildik mi? Bildik. Hayır yahu, bilmedik. Bendenize sorarsanız bilmedik. Bilmek, bu sözlerin hakkını verdiğin zaman bilmek haline gelir. Ama insan en azından şunu bilsin ki, geçer, hepsi geçer. Neyzen Tevfik merhuma rahmet olsun. Çok güzel bir şiir vardır. Geçer diye. Hatırlayın. Çok uzattım sözü. Padişahın biri bir gün şöyle bir oturmuş, ahvaline bakmış. Bazen hepimiz gibi onun da bir derde, bir kedere düçar olduğu vakı. O zamanlar o kederi, o derdi nasıl başımdan savabilirim diye düşünüyor. Yine bazen hepimiz gibi padişahımızın da neşesi, süruru, tam keyfi yerinde ama o anların da biraz sonra geçeceğini biliyor. Fakat o anı yaşarken bunun da gelip geçeceğini nasıl idrak edecek? Bak bunu bilmiyor. Demiş ki ne yapsak da bu işe bir çare bulsak? Ya insanız, hepimiz böyle değil miyiz aziz dostlar? Bazen bir hastalık geliyor, zannediyorsun ki tamam bitti. Bu hastalıkla beraber her şey bitti, geçmeyecek. Halbuki geçiveriyor. Hayatımızda geriye dönüp bakalım, gelmiş ve geçmiş binlerce şey var. Buradan biliyoruz ama o illete düçar olunca geçmeyecek diye bir his de gelip yapışıyor yakamızdan. Bazen böyle bir rahatlığa, bir sükûna, bir huzura kavuşuyoruz. Zannediyoruz bu geçmez, bu bitmez. Halbuki daha evvel 1000 defa benzer durumlarla karşı karşıya kaldık ve geçti. Bir kalbin ritmi gibi, zikzakları gibi, hayat inişli çıkışlı. Geliyor, geçiyor. Kemal, zeval, kemal, zeval. Bu böyle. Padişah bunu nasıl sabitleyeceğiz diye dert etmiş. Bu bende şuur haline gelsin diyor, idrak olsun. Hakkal yakin, bunu hissedeyim, bunun çaresi nedir? Bir veziri, efendim demiş, sürekli bir yüzük taşıyorsunuz. Serçe parmağınızda bir yüzük daim var. Taşı da büyükçe, biz onun taşına bir yazı yazdıralım. Böyle zamanlarda o sizi ikaz etsin. O sizin ihtarcınız olsun. O size hatırlatsın. Padişahın hoşuna gitmiş, olur demiş. Ama ne yazacağız? Bilenlere danışmışlar, anlayanlara sormuşlar, ben anlarım diyenlerden dinlemişler filan. Kim ne dediyse padişahın hoşuna gitmemiş. O diyarda yaşayan bir derviş, padişahın böyle bir derdi olduğunu duyunca bir mektup yazmış. Hünkârım demiş, yüzüğünüzün taşına bu da geçer yahu yazdırın, kafi gelir. Padişaha arz etmişler mektup, hoşuna gitmiş. Demiş ki evet bu da geçer yahu yazalım. Bu aradığımız ikaz cümlesi, ihtar cümlesi, müjde cümlesi. Ama bir çağırın bakayım demiş bu derviş. Niye başka bir şey değil de bu da geçer yahu yazılmasını istiyor. Dervişi davet etmişler.
Padişah sormuş. Derviş demiş ki hünkârım bunun çok uzun bir hikayesi var. Dinlemek isterim demiş padişah. Derviş hünkârım demiş seneler evveldi. Soğuk bir kış günü. Hava ayaz mı ayaz. Bir yerden bir başka yere gidiyorum. Gece sığınacak bir yer icap etti. Baktım uzakta tepelerde bir köyün ışıkları yanıyor. Köye vardım. Halimi arz eden de dediler ki ya burada bir Şakir ağa var. Misafiri çok sever, misafiri ağırlamaktan hoşlanır, zengindir. Giderseniz o sizi misafir edecektir. Evini tarif ettiler. Vardım gittim kapıyı çaldım. Selamun aleyküm erenler. Aleyküm selam erenlere gönül verenler. Beni aldı içeri buyur etti. Tanrı misafiri. 3 gün misafiri oldum. Ağırladı. İzzet, ikram. Çok cömert bir zat. Ya burada pencere açalım. Şimdi bu hikayelerde isimler bile tevekkeli konulmaz. Niye cömert adamın adı Şakir? Bir sebebi var. Şundandır. Şükür nimeti artırır. Hazreti Osman Efendimiz çok zengin bir zat-ı şerif. Malı mülkü çok. Bazen dert edermiş. Bunların hesabı var, kitabı var. Bunca zengin olmasaydım nasıl olacak filan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mesele arz edilince demiş ki Osman fakir olamaz. Niye? O sürekli şükreder demiş. İstiyorsa şükrü terk etsin. Bakın fakir olmak isteyen şükrü terk etsin. Zengin olmak isteyen şükre devam etsin. Peki pencerenin içine bir başka pencere daha açıp kafamızı azıcık daha, kafa olmaz, kalbimizi azıcık daha içeri koyalım mı? Hadi koyalım. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur derler. Bu ne demek? Malın var. Çok zenginsin. Elhamdülillah çok zenginim demek dil ile şükretmektir. Ama eksiktir. Tamam etmek istiyorsan o malı hayırda kullanacaksın. Allah'ın razı olmadığı şeylere harcamayacaksın. Zekatını vereceksin. Fakir fukaranın hakkını gözeteceksin. O zaman malın şükrünü kamilen ifa etmiş olursun. Sağlık bir nimettir değil mi? Şükür de nimeti artırır. Sağlık nimetinin şükrü hamdolsun ya Rabbi bugün de sıhhatliyim demekle yeterli olmaz. İyidir ama eksiktir. Evet ama yetmez. Nasıl tamam olacak? O sağlığı Allah'ın emrettiği yerlerde kullanacaksın. O sağlığı, sıhhati Allah'ın yasakladığı yerlerde kullanmayacaksın. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine şükrü sormuşlar da şükrü tarif ediyor 14 yaşında bir genç. Diyor ki şükür Allah'ın sana verdiği nimetlere istinaden ona ortak koşmaman ve işleyeceğin günahlara o nimetleri sermaye yapmamandır. Nimeti sermaye yapmadan günah işleyebilecek olan varsa beri gelsin ayaklarının altından öpelim. Mümkün değil. Sağlık nimettir, nefes nimettir, azalar nimettir, vakit nimettir, mal mülk nimettir. Bunlar olmadan günah işleyemezsin. Nimetleri verene, onun verdiği nimetlerle asi olmak yakışır mı? İşte bunun gibi pencereyi biraz daha derinleştirdik zannediyorum ama her nimetin şükrü kendi cinsindendir ve şükrettikçe Allah o nimeti artırır. Dükkanda oturuyorsun, biri geldi, selamun aleyküm işler nasıl? Ya kardeş işler kesat. Deme cancağızım. De ki hamdolsun. Elhamdülillah iyidir. İyi değilse bile iyidir de. Çünkü kötüdür dediğin zaman işin iyi olma ihtimali yok. Fakat iyi değilken bile iyidir dersen, iyinin ve kötünün Rabbi, kulum yokluğa hamd ediyor deyip sana varlığı ihsan ediverir. Arz edebildim mi? Dönelim Şakir Ağa'ya. Adamın adı Şakir. Şakir çokça şükreden demek. Hikayede bir ağa var. Tanrı misafirini seviyor, onu ağırlıyor ve adı Şakir. Bu bize çok şey anlatmaya yetsin de artsın bile. Adamın adı Zakir. Çokça zikrediyor. İsim, esma, tecelli. Uzun bahis. Mevzuyu uzatacağız. Şakir Ağa 3 gün misafir etti beni. Hünkârım diyor derviş. Ayrılacağımız zaman dedim ki Şakir Ağam bak Allahü Teala sana ne güzel nimetler vermiş, mal vermiş, mülk vermiş. Sen de bunları Allah rızası için kullanıyorsun. Maşallah. Allah artırsın, daim etsin. Elini diyor şöyle omzuma koydu. Dedi ki derviş baba bu da geçer yahu. Eyvallah dedim diyor. Ayrıldım. 3-5 sene sonra gene benzer bir seyahat. Şakir Ağa'nın köyünün yakınından geçiyorum. Dedim ki uğrayayım da dosta bir merhaba diyeyim. Vefadır. Vardım konağa, kapıyı çaldım. Selamun aleyküm Şakir Ağa'ya bakmıştım. Bir saniye dediler evin beyini çağırayım. İçeriden biri geldi. Buyurun kardeş. Efendim ben Şakir Ağa'ya bakmıştım.
Şakir Ağa başına biraz sıkıntılı işler geldi. Mal, mülk, nesi var, nesi yok. Hepsi gitti elinden. Fakir düştü. Bu konağı ben satın aldım kardeşim. Ben de sizi ağırlarım. Ben de sizi misafir ederim. Buyurun. Yok demiş, ben Şakir Ağa'yı merak ederim. Yahu kıyamadık demiş. Güzel adamdı. Haline kıyamadık. Şu aşağıda bir bahçıvan kulübesi var. Şakir Ağa orada kalır. Git onu gör. Şimdi bana bir soru sorun. Deyin ki Serdar Bey, şükür nimeti artırıyordu. Şakir Ağa da çok şükrediyordu. Peki mal mülk her şey elinden gitti. Niye artmadı? Nereden biliyorsunuz artmadığını? Bakın, ihsan birisinin birisine bir şey vermesidir. İhsan Allah'ın kulundan bir şey almasıdır. Alarak da ihsan edebilen sadece Rezak-ı Mutlak olan Cenab-ı Hak Azze ve Celle'dir. Şimdi hayatı doğum ve ölüm diye bakarsak, Şakir Ağa'nın elindeki malın gitmesi, şükretmesine rağmen nimetin elinden gitmesi demek. Peki şu ölüm tarafını açın bu tarafa doğru. Şakir Ağa'nın o malı, mülkü kendisine sorgu, sual sebebi olacak, yük olacak, şu olacak, bu olacak. Allah onu elinden çekti, alıverdi. Ahirete güzel bir şekilde götürecek. Nimet budur. Bak, nimet arttı. Burada da Cenab-ı Hakk'ın alırken de Şakir Ağa'ya bir nimeti var. Kullar vererek ihsan eder. Allah alırken de ihsan eder cancağızım. Alışı bile ihsan olan O'dur. Vermeyişi bile nimet olan O'dur. Varmış gitmiş derviş baba, bahçıvan kulübesinin kapısını çaldım hünkârım diyor. Açtı Şakir Ağa, "Oo, hoş geldin" dedi. Ama yüzünde gram farklılık yok. Her şey onunken nasıldıysa her şey elinden gidince gene öyle. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Mevzu bu. Şakir Ağa böyle bir adam. Varken de öyle, yokken de öyle. Buyur etmiş misafirini. Kucaklaşmışlar, sohbet etmişler. Hemen bir sofra hazırlanmış. Çaylar içilmiş filan. Derviş biraz Şakir Ağam demiş. Hayırlısı. Hani vardı, şimdi yok. Siz gördüm, hamd üzeresiniz. Razısınız halinizden. Maşallah Cenab-ı Hak daim etsin. Ya derviş baba demiş. Dert ettiğin şeye bak. Bu da geçer yahu. Şaşırdım diyor. Bu da geçer yahu. Geçer. Vedalaştık diyor. Aradan birkaç sene geçti hünkârım. Padişah can kulağıyla dinliyor bu arada. Mevzu nereye gelecek? Aradan birkaç sene geçti hünkârım diyor. Yolum o tarafa düştü. Eski dostu bir göreyim dedim. Vardım, kapıyı çaldım. Dediler ki Şakir Ağa burada değil. Nerede? Şu tepedeki köşk var ya. Orada yaşıyor. Bir baktım, devasa bir köşk. Köyün en güzel evi. Eski çiftliğinden bile daha güzel. Gittim diyor sevinerek. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kucaklaştık diyor, muhabbet ettik falan. Hayır olsun, ne oldu? Yahu o bizim çiftliği satın alan adamcağız göçtü. Yakını, akrabası, hiç kimsesi yok. Her şeyini bize miras bıraktı. Elhamdülillah şimdi de böyle rahat içerisinde duruyoruz. Rahatız. Vay dedim diyor, sevindim falan. Tekrar Cenab-ı Hak vermiş. Sevinme o kadar, bu da geçer yahu. Allah Allah. Bu da geçer yahu. Vedalaştık diyor. Aradan birkaç sene geçti. Ben bir daha Şakir Ağa'nın köyüne yolumu düşürdüm hünkârım. Vardım, dedim ki dostu bir göreyim. Dediler ki Şakir Ağa sizlere ömür. Vefat etti. Kabri nerede? Falan yamaçta. Gideyim bir Fatiha okuyayım dedim diyor. Vardım Şakir Ağa'nın başına. Fatiha okuyacağım. Baktım ki kabrin üstüne de yazmış diyor, mezar taşına. Bu da geçer yahu. Şaşırdım hünkârım diyor. Hayattaki her şey geçer. Ölürsün. Ölmüş ama mezar taşına vasiyet etmiş. Bu da geçer yahu. Şakir Ağa, ilahi sana dedim ya. Bunun neyi geçecek Allah aşkına? Artık geçmeyecek durağa gelmişsin. Fakat Şakir Ağa haklı çıktı hünkârım diyor. Çünkü bir zaman sonra Şakir Ağa'ya bir Fatiha daha okumaya vardığımda mezarın yerinde yerler esiyordu. Mezar da yoktu. Bir sel gelmiş, almış, götürmüş. Baktım ki o da geçermiş. Onun için bendeniz sizin böyle bir derdiniz olduğunu duyunca Şakir Ağa'nın hakkal yakin yaşadığı ve ifade ettiği, hakkını vererek ifade ettiği sözü yüzüğünüzün taşına kazırsanız, Şakir Ağa'nın hakkını verişinin hatırına o söz de size hakiki bir ihtarcı olur diye düşündüm de bu da geçer yahu. Yazın dedim diyor. Padişah hay hay demiş, yazın. Yüzüğün taşına yazmışlar. Bu da geçer yahu. Ah be cancağızım.
Ah be cancağızım. Geçmeyen tek bir şey söyle hayatında. Geldi ve kaldı dediğin tek bir şey söyle. Hepsi geldi, hepsi geçti. Yahu dünya dediğimiz yer zaten kendisi gelip geçilecek bir yer. İçindeki nasıl gelip de geçmesin? Nasıl gelip de kalsın? Ne yapacağız Serdar Bey? Yüzüklerimizin taşına bu da geçer yahu mu yazacağız? Asla. Yüzüğü çıkartırsın, yüzüğü düşürürsün, yüzüğü evde unutursun, yüzüğe bakmayı unutursun. Baktıkça alışkanlık haline gelir, söz sana tesir etmez olur. Yapacağımız şey başka. Gönlümüze bir serlevha gibi bu yazıyı asacağız. Şurada duracak. Kimse görmeyecek. Derinleşecek. Kurşun gibi, yara gibi büyüyecek içeride. Bu da geçer yahu. Başımıza bir musibet mi geldi? İsyan etmeyeceğiz. Kalbimize eğileceğiz. Bakacağız ki bu da geçer yahu. Ya Rabbi hamdolsun diyeceğiz. Bir nimete mi gark olduk? Allah bir güzellik, bir lütuf, bir ihsandan bulundu. Aman ya Rabbi diyeceğiz. Estağfurullah ya Rabbi. Bakacağız ki bu da geçer yahu diye yazıyor. Bu da geçer diye geçmeyecek olana gönül vereceğiz. Geçmeyecek olan uğrunda ömür vereceğiz. Biz dünyadan geçip gideceğiz. Derdimiz geçmeyecek, kalacak. Eyvallah. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.